Nurcan Atalan Heliçke, Amerika'da New York eyaletinde Skidmore College'da çevre bilimlerinde ders veriyorum. Tarımsal mirasın korunması, yasal süreçler ve düzenlemeler hakkında konuşacağım. Bu sunumda özellikle biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ve bu sözleşmede tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması için tanımlanmış öncelikler, Satoyama girişimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bahsedeceğim. En son olarak da Türkiye'de tohumculuk sektörünü ilgilendiren düzenlemeler ve bu düzenlemelerin tarımsal miras ve küçük üreticilerin pratikleri açısından getireceği çelişkili düzenlemeler hakkında konuşacağım. Küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemleri, seçim kriterleri başka bir derste ele alınacak. Ancak 2002 yılından beri Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün 5 kriter çerçevesinde seçtiği tarımsal miras sistemleri, gıda ve geçimlik güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve sağlıklı bir ekosistem, geleneksel bilginin varlığı ve devamlılığını sağlayacak faktörlerin varlığı, kültürel ve sosyal değerler ile yapısal olarak entegre özellikleri barındıran ve alan kullanımı ile kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirdiği önemli tarımsal miras sistemleridir. Dünya Gıda Tarım ve Örgütü 9. oturumunda küresel ölçekte önemli tarımsal miras sistemlerini gıda ve geçimlik güvenliği, ekolojik hizmet ve ürünlerin devamlılığı ve bu sistemleri koruyan toplumların hayat kalitesini sürdürmek için tanımıştır. Aynı zamanda 2001 yılında kabul edilen besin ve tarım için bitki uluslararası genetik kaynakları anlaşmasının hedeflerini özellikle 6. ve 9. maddeleri desteklemek amacıyla da kabul etmiştir. 6. ve 9. maddeler bitki genetik kaynaklarının korunması için gerekli geleneksel bilginin korunmasını, faydaların eşit ve adil şekilde paylaşımını, karar verme süreçlerine yerel toplulukların ortak katılımının sağlanması prensiplerini içermektedir. Günümüzde tarımsal miras sistemlerin korunması özelinde en önemli zorluklardan bir tanesi doğa-kültür ilişkisinin derinliğini ve dinamikliğini anlayarak tarımsal mirası ve alan kullanımını sürdürülebilir bir şekilde korumaktır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere rağmen iklim değişikliği, küresel pazar ekonomisi, artan şehirleşme, azalan kırsal nüfus, endüstriyel tarım pratiklerinin baskısı, biyolojik çeşitliliğin devamı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu amaçla 1992 yılında Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi tarımsal biyolojik çeşitliliği tanımış ve bunun özellikle korunmasını vurgulayarak eylem planlarına geçirilmesini önermiştir. 1992 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, tarımsal mirasın korunması ile ilgili çalışmaların farklı ortaklarca yürütülmesi ve ulusal eylem planlarının daha kapsamlı hale getirilmesini önerir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi stratejileri, tarımsal miras ve alan koruma sistemlerinin tanınmasını, uluslararası hedeflerin yerine getirilmesi için önemli bir adım olarak nitelemektedir. Tarımsal biyolojik çeşitlilik sözleşmesi içinde önemli bir şekilde tanımlanmıştır. Bu bakış açısıyla biyolojik çeşitlilik dediğimiz şey sadece genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, sadece el değmemiş ve vahşi doğa alanlarının değil, aynı zamanda sosyal, ekolojik bir yapı olan tarımsal miras alanlarının korunmasıyla da mümkün olacak şekilde tanımlanmıştır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde özellikle 2 madde çok önemlidir. Bir tanesi madde 8C, in situ koruma, alanda koruma ile ilgilidir. Geleneksel yaşam tarzlarını sürdüren yerli ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı bakımından anlam taşıyan bilgilerine, geliştirdikleri yeni yöntemlere ve uygulamalarına kendi ulusal mevzuatına göre sahip çıkacak, bunları koruyacak ve saygı gösterecek. Bu bilgilerin, yeni yöntemlerin ve uygulamalarının sahiplerinin onayı ve katılımı ile daha yaygın biçimde uygulanmasını sağlayacak ve bunların kullanımından doğacak yararların adil paylaşımını teşvik edecektir. Madde 10 C bendinde ise biyolojik kaynakların kullanımı ve sürdürülebilir kullanımı gereksinimiyle bağdaşan geleneksel kültürel uygulamalara uygun biçimde bu kaynakların alışılagelmiş kullanım biçimlerini koruyacak ve teşvik edecektir denmektedir.
Her ülke biyolojik çeşitlilik sözleşmesini imzaladığında, ki Türkiye ulusal biyolojik çeşitlilik sözleşmesini imzalayıp kendi ulusal eylem planlarına entegre etmiştir. Bu maddelerdeki yükümlülüklerini de yerine getireceğine dair söz verir. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi düzenli aralıklarla bir araya gelen taraflar toplantısında farklı kararlarla da tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemektedir. 2010 yılında gerçekleşen taraflar toplantısında bir tarımsal biyolojik çeşitlilik kararı oldukça önemlidir. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nün küresel ölçekte önemli miras sınıflandırması ve bu sistemleri tanıması, bir biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmeler ile de uyumludur şeklinde 2010 yılındaki taraflar toplantısında onaylanmıştır. Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik sözleşmesi teknik ve bilim değerlendirme toplantısı 2010 yılında 14 etkinlik organize etmiş. 2010, 2012, 2014 yıllarında da tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarımsal mirasın tanınması konusunda farklı toplantılar düzenlemiştir. Yine 2010 yılında Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Aichi biyolojik çeşitlilik hedeflerini ortaya koymuştur. Bu hedefler biyolojik çeşitliliğin kaybına neden olan temel nedenlerin politika ve toplumsal hedeflere uyarlanarak ve biyolojik çeşitliliğin göz önüne önceliklendirilerek bertaraf edilmesini önerir. Bir diğer hedef, biyolojik çeşitlilik üzerindeki doğrudan tehditleri azaltmak ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmektir. Üçüncü hedef, biyolojik çeşitliliği ekosistem, tür ve genetik çeşitliliğin korunmasını bir bütün olarak ele alarak korumak şeklinde özetlenebilir. Dördüncü hedef, biyolojik çeşitliliğin ekosistem hizmetleri için olan tüm faydalarını arttırmak ve son hedef ise katılımcı yaklaşımlar, planlama, bilgi yönetimi ve kapasite arttırımı ile var olan uygulamaları daha etkin hale getirmeyi amaçlar. Özellikle son iki madde, son iki hedef tarımsal mirasın korunması açısından önemli katkıları olan yerel toplulukların katılımcı bir şekilde süreçlere dahil edilmesini ve aynı zamanda tarımsal mirasın korunmasıyla gerçekleşecek faydaların yine eşit ve adil şekilde yerel haklara dönmesi konusunda önemli öncelikler içerir. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Üniversitesi ve Japon Çevre Bakanlığı Satoyama girişimini oluşturmuştur. Bu girişimin amacı doğal çevre ve orman, tarımsal alan, balıkçılık gibi insan-doğa ortak arazi kullanımının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu konuda çalışan paydaş kurumları bir araya getirmektir. Yerelde tarih boyunca oluşagelmiş geleneksel bilgi, yerel üretim olanakları ve koruma kullanma pratikleri, yerel toplumların gıda güvenliği ve geçimlilik kaynaklarını korumak açısından önemlidir. Aynı zamanda bu kültürel pratiklerin devamı ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da önemlidir. Bu ilkeler Satoyama girişiminin içine adapte edilmiştir. Ancak geleneksel tarım alanları üzerindeki baskı ve bu alanların azalması bu girişim çerçevesinde paydaşların ortak eylem planları geliştirerek küresel ölçekte bu alanların korunmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 2016 yılındaki bir toplantısında Cancun beyanını ortaya çıkarmıştır. Esenlik için biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı, korunması ve ana politikalara entegre hale getirilmesi olarak özetlenebilecek Cancun beyanı, biyolojik çeşitliliğin dünyadaki toplumların kalkınma ve toplumsal problemlerinin çözümü için önemli olduğunu vurgular. Aynı zamanda 2016 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması ile tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması arasındaki ortak paydalardan bahseder. Bu Cancun beyanına göre iklim değişikliğine karşı eylemlerde biyolojik çeşitliliğin korunması önemlidir. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik sözleşmesi hedefleri ve eylemleri birbiriyle örtüşür. Aynı zamanda Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 2011-2020 Stratejik Planı, 2010 Aichi Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri, Cartagena ve Nagoya protokollerinin etkin bir şekilde uygulanması için daha fazla çaba göstermemiz gerekir denmektedir. Uluslararası alanda sürdürülebilir kalkınma, ticaret, tarım,
balıkçılık, ormancılık ve diğer sektörlerde uygulanan tüm girişimler için de Cancun beyanı daha çok ortak çalışma ve işbirliği geliştirilmesini önerir. 2015-2030 yılları arasını kapsayan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ise dünyanın kalkınma öncelikleri ve çevre koruma öncelikleri açısından kısıtlı kaynaklarla odaklanmamız gereken öncelikleri belirler. Tarımsal miras alanlarının seçim kriterleri öne düşünüldüğünde 5 kriter çerçevesinde tarımsal miras alanlarının korunması 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamıyla örtüşür. Örneğin gıda ve geçimlik güvenliği, birinci hedef olan yoksulluğa son, ikinci hedef olan açlığa son, yedinci hedef olan herkes için erişilebilir enerji, sekizinci hedef olan sürdürülebilir iş güvenliği ve 12. hedef olan sürdürülebilir tüketim hedefleriyle birebir örtüşmektedir. Tarımsal biyolojik çeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili hedefler, ikinci hedef olan açlığa son, üçüncü hedef olan sağlıklı yaşam ve bireyler, 13. hedef olan karasal ekosistemlerin korunması, 14. hedef olan orman, deniz ve okyanus alanlarının korunması ve 15. hedef olan iklim değişikliği hedefiyle örtüşmektedir. Diğer prensiplere ve seçim kriterlerine baktığımızda yerel geleneksel bilginin korunması, kültürel ve sosyal değerler ve aynı zamanda arazi kullanımının öncelikleri çerçevesinde entegre sistemler, geriye kalan diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüşmekte ve bu sistem, tarımsal miras sistemlerinin aslında bir araya alınarak bir arada ele alındığında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hep beraber daha ileri götürecek eylem planları oluşturduğu görülmektedir. Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu 2017 yılında Dünya Kırsal Peyzaj girişimi çerçevesinde küresel ölçekte bu konuda çalışanları bir araya getirmiştir. İKOMOS İFLA 2017 adıyla özetlenebilecek bu girişim, kırsal alanların ve mirasın korunması için ilkeler oluşturmuş, kırsal alanda sürdürülebilirliği sağlamak ve geleneksel bilgiyi planlara dahil etmeyi amaçlamıştır. Önemli olan kırsal peyzaj alanlarının ya da alan kullanımını miras çerçevesinden ele almak, kırsal alanlarda kültürel, doğal, manevi ve ekonomik değerleri vurgulamak, indigenous toplumlar, geleneksel bilgi ve yerel toplumların haklarını gözetmek ve son olarak da kırsal ve tarımsal miras alanlarının biyolojik çeşitlilik korunmasına ve sürdürülebilir tarıma etkisini vurgulamak amaçlanmaktadır. Bölgesel ve ulusal düzenlemelere baktığımızda Avrupa Birliği çerçevesinde 2000 yılından itibaren alan kullanımı çerçevesinde araştırma, planlama ve doğal peyzaj alanlarının sürdürülebilir yönetimine yönelik planlar geliştirilmektedir. İngiltere ve Fransa'da da yine yerel toplumların ve geleneksel bilginin önemini tanıyan büyük ölçekli koruma ve yönetim politikaları mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise önemli tarımsal miras alanları milli park ve doğal ve milli miras alanı statüsünde korunmaktadır. Şimdi Türkiye örneğine baktığımızda 2012 yılında Becky Mansfield ile yazdığım tohum kullanımı ve küresel ve ulusal ölçekli öncelikler çerçevesinde Türkiye'nin tohum konusuna yaklaşımı konusundaki makaleye dayanarak bir şeyler anlatmak istiyorum. Aynı zamanda 2007, 2009, 2011, 2014 yılları arasında Kastamonu'da Siyez buğdayı ve Sivas'ta Zerun buğdayı üzerindeki alan çalışmalarım ve 2019 yılında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün Türkiye temsilciliği yerel buğday projesi çerçevesinde Amasya, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, İstanbul, Tokat ve Malatya'daki alan çalışmasına dayanarak bazı örneklerden bahsetmek istiyorum. Yerel bitki türleri tarımsal biyolojik çeşitlilik açısından çok önemlidir. Ancak yasal düzenlemeler standartlaşma esasına dayandığı ve kurallar çerçevesinde bitki ıslahçı haklarını korumayı hedeflediği için küçük üreticileri ve yerel tohum işleyen topluluklar için üretim, etiketleme ve pazarlama konusunda problem yaratabilir. Aynı zamanda modern tarım uygulamaları bilim insanlarının elinde bitki ıslahını, daha verimli olan modern türleri ve agroekolojik şartlara uyumlu ancak daha az verimli olan yerel türleri tercih eder.
Modern, endüstriyel, küresel tarım çalışmalarını düşündüğümüzde modern türler zaman içinde yerel türlere karşı dominant hale gelmiş, baskın hale gelmiş ve yerel tohumlar, yerel bitkiler zaman içinde daha az kullanılır hale gelmiştir. Tarım politikaları Türkiye'de de dahil olmak üzere 1960'lı yıllardan itibaren teknolojiyi destekleyerek modern çeşitlerin yayılmasını desteklemiştir. Fikri mülkiyet hakları, patentler, küçük üreticilerin tohuma erişim haklarını özellikle kullanma, çoğaltma ve ticareti önünde engeller yaratmıştır. Türkiye özelinde baktığımızda Türkiye özellikle ticari tohumun kullanımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1980 yılından itibaren üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarla yasal düzenlemeleri uyumlu hale getirmek amacıyla pek çok düzenleme geliştirmiştir. 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmuş ve fikri mülkiyet hakları mevzuatını kendi yasal düzenlemelerine adapte etmiştir. Dünya Ticaret Örgütü TRIPS anlaşması, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları çerçevesinde bitki çeşitleri kendine özgü etkin bir durum gereğince dahil edilmeyebilir dese de genel olarak Türkiye'deki çalışmalar düşünüldüğünde 5042 sayılı yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin kanun ki bu 2004 yılında geçmiştir. 2006 yılında geçen 5553 sayılı tohum yasası tohumun metalaştırılmasını ve ticari tohumların standart bir şekilde kullanımını özendirmek amaçladığından ve fikri mülkiyet haklarını koruduğundan yerel tohumları kullanan küçük üreticiler üzerine daha çok baskıya neden olmuştur. Türkiye aynı zamanda 2007 yılından beri bitki ıslahçı, yeni bitki türlerini korumak üzere oluşturulmuş Uluslararası Bitki Islahçıları Birliği üyesi anlaşmasının üyesidir. 1995 yılından beri de Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği kapsamında ancak kataloglanmış standart tohumların ticaretine izin veren yönetmelikleri kabul etmek üzere pek çok değişikliğe de ev sahipliği yapmıştır. Tohumculuk Kanunu çerçevesinde pek çok ilgili düzenleme 2011 yılında başlasa da yerel çeşitlerin kullanımına ait düzenlemeler ancak 2019 yılında geçmiştir. Doğal olarak oluşan bitkilerin kullanımı da 1992 yılındaki Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik üzerine imzalanan sözleşme kapsamında düzenlenmektedir. Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı'nı imzaladı. Ancak zirai çeşitlilik ya da tarımsal biyolojik çeşitlilik için ulusal bir hedef ya da özel bir program ilk etapta başlatmadı. Daha sonra kırsal eylem planları çerçevesinde tarımsal biyolojik çeşitlilik her ne kadar önemli olsa da bitki ıslahı ile ilgili düzenlemeler, tarımsal biyolojik çeşitlilikle ilgili olan yerel çeşitlemeler düzenlemesi üzerinde hep baskın oldu. Aynı zamanda Türkiye'de geleneksel bilgi ya da indigenous knowledge üzerine olan tanımlamalar konusunda da sıkıntı olduğu için bu kavramların özellikle yasal düzenlemelere entegre edilmesi ya da koruma, kullanma programları geliştirilmesi çerçevesinde uygulanması konusunda da sıkıntılar oluşmaktadır. Sonuç olarak yasal süreçlerin etkisine baktığımızda düzenlemeler ulusal seviyede hükümetlerle ve yerel topluluklarla katılımcı bir şekilde uygulandığı zaman etkili olmaktadır. Milli park sınırları dışında tarımsal miras sistemlerin oluşmasında önemli olan kültürel ve sosyal miras değerlerinin korunması maalesef hem yerel düzeyde hem ulusal düzeyde hem küresel düzeyde pek etkili olamamaktadır. Devlet tarafından resmi bir statünün tanınması ve uluslararası düzeyde tarımsal miras sistemi tanımlanması, bu konuda daha çok diyaloğun gelişmesi ve toplumun doğrudan katılımı sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir. Tarımsal miras alanlarının entegre ve katılımcı bir şekilde korunması için etkin ulusal politikalar geliştirilmesi, bu miras sistemlerinin uzun dönemde korunması, iklim değişikliğine adaptasyon ve uzun dönem çevre değişim stratejileri içinde uygun modellerin oluşturulması için de çok önemlidir. Geleneksel bilginin yüzyıllar ve daha uzun süre boyunca korunmasında etkili olmuş,
biyokültürel sistemlerin oluşmasını sağlamış, yerel toplumların kalkınma ve koruma süreçlerine dahil edilmesi, bu miras sistemlerinin uzun sürede kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da oldukça önemli olacaktır.